Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine uzunca bir ara verdik. Kusuruma bakmayın. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tığ işi bebek elbisemizi paylaşmak istiyorum. Şöyle çok da güzel oldu. Tığ işi yapmayı seven herkes yapabilir. Dilerseniz kendi çocuklarınıza ya da hediye olarak götürebileceğiniz çok şık bir elbise modeli. Şöyle önünde bir bağcık yaptım ben. Dilerseniz bunu koymayabilirsiniz ama böyle fiyonk şeklinde çok güzel duruyor. Arkası da şöyle, ben hep yaka kısmını açık bırakıyorum bebeklerin kafasına rahat geçsin diye. Şöyle bir detay yaptık. Şimdi dilerseniz hep birlikte başlayalım. İpimiz Alize Happy Baby. Benimle birlikte örmek isterseniz renk numarası da 371. Tığ numaramda yün tığ 3 numara tığ kullanacağız. Şimdi hep birlikte başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, ben 70 tane zincir çektim. Şimdi yaka ve kol ayrımımızı, ön arka ve kollarımızın ayrımını hep birlikte yapalım. Şöyle kenara alayım. Şimdi 70 tane zincirim var. Çok sıkı çekmeyelim arkadaşlar. Hemen 1 2 3 tane daha ilave ettim. Yani 70 artı 3 oldu. 1 2 3, dördüncünün içine batıyorum ve bir ikili trabzan yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Bu benim arka ortam oluyor. Çünkü buraya düğme dikeceğim. Ben 11 tane trabzan yaptım. 2 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Ve kolları yapacağım. Kollar içinde 13 tane trabzan. 2 3 4 5 ve 13. Şöyle bir sayalım tekrar. 2 4 6 8 10 12 13. Bu bölümde bizim kolumuz. Tekrar 2 zincir çektim ve hemen yanındaki boşluğa battım. Şimdi arka için 22 tane ikili trabzan yapacağım. Yani arkamız 22 trabzan olacak. Şimdi ön bölümümüz içinde 22 tane trabzanımızı ördük. 2 zincirimizi çektik. Hemen yanındaki boşluğa batarak 13 trabzandan, ikili trabzandan oluşan kol bölümümüzü ayırıyoruz. Ve 13. 2 zincirimi çektim. Hemen yanındakine battım ve son olarak da arka kısımda kullanacağım 11 tane trabzanımı örüyorum. 3
4. Bu arada söyleyeyim arkadaşlar, bu elbisem benim 6 aydan 1 yaşa kadar giydirilebilir bir elbise. Daha küçük ya da daha büyük yapmak isterseniz bu trabzan sayılarını arttırarak ya da eksilterek yapabilirsiniz. Şöyle bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10 ve 11. Hemen şimdi 1, 2 zincirimi çekiyorum ve ilk baştaki değil yanındakine batarak her boşluğun içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, geldim. Şimdi boşluğun içine batacağım. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Ben bu tığ işi örgülerimde genellikle boşlukların içine bir sıra tek batıyorum, bir sıra çift batıyorum. Şöyle tek batınca küçük oluyor, çift batınca da büyük oluyor diye ben de kendimce böyle bir yöntem geliştirdim. Şimdi burada ikili batıyorum. Yani boşluğun içine 2 tane trabzan yaptım. 2 zincirimi çektim. Yine aynı noktaya batarak 1, 2 tane ikili trabzan yaptım. Yanındakinden yine devam ediyorum. Yani şöyle bir sıra tek batacağız. Bir sıra çift batacağız. O zaman bedeni çok güzel oluyor. Ama siz dilerseniz bildiğiniz gibi de yapabilirsiniz. Çünkü roba kısmı klasik roba. Şimdi yine boşluğa doğru geldim. Şurada bir sıkıntı oldu. Evet. Yine buradaki boşluğumuzun içine 2 tane 1, 2 trabzan, 2 zincir, 1, 2 trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar birlikte gelelim arkadaşlar. Daha sonra üst sıramıza geçelim. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Hemen şuradaki boşluğu trabzanın üzerine de batmam gerekiyor. Yani zincirin üzerine batmam gerekiyor. Yoksa buradaki sayımız azalır. 1, 2 zincirimi çektim. Hemen geri döndüm. Yine önümde değil, hemen yanındakinin boşluğuna batıyorum. Ara sıra trabzanlarınızı sayarak da kontrolünüzü yapabilirsiniz. Evet, şimdi boşluğun içine geldim. Bu sırada tek batarak ilerleyeceğiz. Hemen boşluğun içine bir tane trabzan yaptım. 2 zincirimi çektim. Yine aynı noktaya bir tane daha battım. Bu sırada boşlukların içine birer tane batacağız. Bir sonraki sırada yine ikişer tane batarak ilerleyeceğiz. Evet, şöyle göstereyim ben size. Evet, oluşturduk şimdi.
yakamızı. Öyle çok da güzel oluyor ve ilerleyeceğiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar, bir alt sırada boşluğun içine ikişer tane trabzan yaptık. Bir üst sırada birer tane. Bundan sonraki yine 2 trabzan, 1 trabzan olarak devam edecek. Ben size sıra sayımı da söyleyeyim. Kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örmüşüm arkadaşlar. 8. sırada birleştirmişim. Yani 7 sıra öreceğiz. 8. sırada birleştireceğiz. Ben 7 sıramı öreyim. Geleyim, ondan sonra yine devam edelim. Koltuğumuzu ayıralım ve örneğimizi yerleştirelim. Evet arkadaşlar, yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. 7. sırada şu artık yaka açıklığını kapatmak istiyorum. Onu birlikte yapalım. Şimdi şuradayım. 6. sıramı bitirdim. Sonuna geldim. Ve ipim de düğümlü çıktı. Şuraya batıyorum hemen. Şu şekilde battım ki esneme olmasın. Hemen kaydırma tekniğiyle birleştirdim. 1, 2 zincir çektim. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz git gel yaparak bir sıra ters bir sıra düz oldu örneğimiz. Şimdi düz olan taraftayız. Hemen ters örmem gerekiyor. Şöyle çevirdim modelimi ve hemen yanındaki boşluğa batarak bir tane ikili trabzan yaptım. Şöyle eklememizi yaptık. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Tekrar döndürüp diğer tarafa doğru gideceğim ve 8 sıra örmüş olacağım. Şimdi bu sırada 2 arttırma yapmam gerekiyor. İki zincirim ve boşluğun içine yine 2 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde tamamlayalım. Boşluklara 2 trabzan yaparak ve başlangıç noktamıza gelelim. Evet arkadaşlar, birleştirme yaptığım yere geldim. Hemen kaydırma tekniğiyle yine birleştiriyorum. 1, 2 zincirimi çektim. Yine döndürüyorum. Ve hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bu sıramızda bu şekilde normal arttırmalarımızı yaparak devam ediyoruz. Diğer sırada artık koltuğumuzu birleştirip ön ve arkamızı ayıracağız arkadaşlar. Şöyle bu şekilde örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar, birleştirdim ve geri döndüm. Yine 2 zincirimi çektim. Artık şimdi koltuk altından bir birleştirme yapacağız. Şu ön sıradayım, onu da belirteyim. Birleştirmeyi ön sırada yapacağım. Yine ikili trabzanlar örerek ilerliyorum.
arttırma yaptığım boşluğun bulunduğu yere kadar ikili trabzanlarımı örüyorum ve geliyorum. Evet. Şimdi aşağıda 2 tane arttırmışım. Burada bir tane arttırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle karşıda bulunan şöyle koltuğum şu şekilde tutuyorum. Düz olarak hemen buraya batıyorum. Boşluğun içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Yine aynı şekilde hiçbir işlem yapmadan ikili trabzanlarla ilerleyerek diğer koltuk başlangıcına kadar gidiyorum. Evet, diğer koltuk altına başladığım yere geldim. Yine boşluğun içine bir tane ikili trabzan, tek zincir çektim. Hemen karşıdaki boşluğun içine batarak bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde eklememizi de yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi başladığım yere kadar geliyorum. Evet, birleştirmemi yapıyorum. Kaydırma tekniğiyle bir iki zincirimi çektim. Bu sırada trabzan olarak gideceğiz. Sadece koltuk altında arttırma yapacağız. Evet, koltuk altına geldik. Burada bir zincir çekmiştik. Hemen o zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yanındakine batıyoruz. Sadece bir tane arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Diğer koltuk altında da bir arttırma. Ondan sonra modelimizi yerleştireceğiz bir üst sırada. Bu şekilde örelim. Diğer koltuk altında da bir arttırmamızı yapalım. Ben size toplam trabzan sayımı da söyleyeceğim. Ben öreyim geleyim. Evet, 3 zincirle bir üst sıraya çıktım. Doladım ipimi. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Artık modeli kuruyoruz arkadaşlar. Doladım. Bir boşluk bıraktım. Yanındakine battım. Buraya 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Doladım. Bir boşluk bıraktım. Hemen yanındakine battım. Bir ikili trabzan. Doladım. Yanındakine yine bir ikili trabzan. Doladım. Bir boşluk bıraktım. Yanındakine ikili trabzan. Aynı noktaya bir ikili trabzan daha. Bir iki zincir çektim. Doladım. Aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan yaptım. Yine doladım. Bir boşluk bıraktım. Yanındakine battım. İkili trabzan. Doladım. Tekrar yanındakine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Bir boşluk. Yanındakine ikili trabzan. Aynı noktaya 2 zincir. Aynı noktaya yine batarak 2 tane ikili trabzan yaptım. Bu modelimizin ilk sırası arkadaşlar. Şimdi yine doladım. Bir boşluk. Yanındakine battım. Bir ikili trabzan. Doladım. Yanındakine battım. Bir ikili trabzan da doladım. Bir boşluk. Yanındakine. 2 tane yaptım. 2 zincir. Aynı noktaya battım. Yine bir ikili trabzan yaptım. Bir boşluk bıraktım.
yanındakine battım ve diğer yanındakine battım. Şöyle 2 tane trabzan yaptım. Bir boşluk, tekrar aynı noktaya 2 zincir, yine aynı noktaya. Aralarda hiç zincirimiz yok arkadaşlar. Sadece şurada ikili doldurduğumuz yerde var. Bir boşluk, bir trabzan, yanındakine bir trabzan daha. Bu sıramızı bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Burayı bitirelim. Bir üst sırada görüşelim. Evet, ben bitirdim. Sıranın sonuna geldim. Modelimizin sayısı 18 tane olacak arkadaşlar. Ona göre yerleştirebilirsiniz. Şimdi birleştirmeyi yapacağım. Normalde bu şekilde batıyoruz ama burayı ben şöyle arkadan alacağım. Bu şekilde birleştireceğim. Tekrar göstereyim. Şöyle. 1 2 3 zincir çektim. Hemen şuradaki ikili trabzanımın diğerinin ortasından geçirdim ve bu şekilde çıkardım. Yani lastik örgüde kullandığımız trabzan şeklini kullanıyoruz. Hemen yanındakine battım. 2 zincir, ortaya tekrar yine aynı noktaya 2 trabzan doladım. Şurada 2 tane trabzanım var. Tam ortasından geçirdim. İkili trabzan yaptım. Tekrar ortasından geçirdim. Burayı çok sıkmayalım arkadaşlar. Gevşek olsun biraz. Tekrar 2 1 2 aynı noktaya, evet, doladım. Yine şurada 2 tane trabzanım var. Ortadan geçirdim. Tekrar 2 tane yaptım. 2 zincirimi çektim. Aynı boşluğun içine yine 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Doladım. Yine 2 tane trabzanım var. Şöyle ortasından geçirdim. 2 de çıktım. Doladım. Diğerinin ortasından geçirdim. Bu şekilde tekrar 2 zincir ortaya. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Tamam. Tekrar. Bu arada eliniz sıkıysa arkadaşlar, ipinizin kalınlığına göre dilerseniz 3,5 numara tığ da kullanabilirsiniz. İki zincirim, boşluğun içine batıyorum, doluyorum, hemen ortasından geçiriyorum, diğerinin de ortasından aldım ve devam ediyorum. Evet, ben sıra sonuna geldim. Şimdi şurayı bir kez daha göstereyim. Şurada zincirim var, benim çekmiştim 4 tane. Şu alttan giriyorum, ipimi çekiyorum ve birleştiriyorum. 1 2 3 zincirimi çektim, doladım, tekrar, yani özellikle öyle yapıyorum ki şu şey şununla aynı olsun diye, yoksa zincir görünümü olacak. Şöyle devam ediyorum. Yine 2 trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan, yine
Hemen ortasından battım. Aldım ve devam ediyorum. Yine boşluğa geldim. 2 trabzan, 2 tane, 2 zincir, 2 trabzan. Yine şurada alttan alıyorum. 2 de çıktım, doladım. Hemen yanındakini bu şekilde. Şimdi 1 2 3 ikili trabzanlarla bir sıra daha öreceğiz. Ondan sonra bir arttırma yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunları öreyim, ben bir sıra daha öreyim. Arttırma sıramıza gelince yine görüşelim. Evet, şimdi ben 1 2 3 4 sıra ikili trabzanlarla birlikte yaptım. Artık birleştirmemi yapacağım. Ondan sonra bir arttırma yapacağız. Onu da birlikte yapalım. Şimdi yine birleştirmemi yaptım. 1 2 3 zincirimi çektim, yine alttan aldım ve 2 de çıkarak trabzanımı yaptım. Yine doladım. Şimdi burada 2 yapmıştık. Bunların içini üçer tane trabzan dolduracağız. 1 2 3 üçer tane dolduracağız. Çünkü eteğimizin aşağıya doğru biraz genişlemesini istiyorum. Yani geniş dursun, şöyle güzel dursun diye. Bir tane trabzan yaptım. 2 ve 3 doladım. Hemen ortasına battım ve çıkardım. Yanındakine de aynı işlemi yapıyorum. Doladım. Yine 3 tane dolduruyorum. 2 ve 3. 2 zincirimi çektim. Aynı noktaya yine 3 tane trabzan yapıyorum. Doladım. 2 de çıkıyorum. Bu 2 de çıktığımız trabzanları biraz gevşek yapalım arkadaşlar. Doladım. Şöyle biraz uzatıyorum. 2 de çıkıyorum. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 2 zincirimi çektim. Tekrar 3 tane dolduruyorum. Bundan sonraki her sıramız aynı şekilde üçer tane doldurarak ilerleyeceğiz. Ben şöyle sayayım, size söyleyeyim kaç sıra yapmışım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sıra yapmışım. Siz dilerseniz daha kısa yapabilirsiniz ya da daha uzun yapabilirsiniz. Ben birkaç sıra öreyim, ondan sonra yine görüşelim. Evet arkadaşlar, ben elbisemi tamamladım, geldim. Şimdi sizlerle şu kol kenarına yaptığım işlemi yapacağız. 18 sıra ördüm elbisemi. Siz isterseniz daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. Kenarına da şöyle güzel bir oya geçtim, güzel dursun diye. Şimdi isterseniz hep birlikte başlayalım. Bu arada aynı etek ucuna yaptığım işlemi yakada da kullandım. Şöyle döndüm burayı ve düğmemizi de diktim ben. Şimdi başlayalım kolumuzu yapmaya. Şimdi hemen şuradan başlıyorum. Şöyle bir zincir çekeyim ki sıkılaştırayım burayı. Yerleştirdim. 1 2 3 zincir çektim. Aynı noktaya bir kez daha battım ve 2 de çıktım. Doladım. Hemen şuraya geldim. Boşluğun içine 2 de çıktım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bu arada ipimi de yürütüyorum ve saklıyorum. Evet. Şimdi şu şekilde yaptım. Doladım. Bir tane atladım. Hemen şuraya
Yani bu noktaya değil, şuraya batıyorum ve 2'de çıkıyorum. Hemen yanındakinin içinden geçirdim, doladım. Şimdi yine bir tane atladım. Buraya 1 2 2 zincir, yine aynı noktaya batıyorum. 2 doladım. Şu bir taneyi atladım. Şuraya geldim hemen. 2'de çıktım. Yine yanındakinin içinden geçirdim. 2'de çıktım. Bir boşluk bıraktım. Hemen yanındakine batıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Doladım. Bir boşluk bıraktım. Hemen diğerinin altından aldım. Döndürüyorum. Doladım. Bir boşluk bıraktım. Hemen yanındakinin içine bir iki zincir çektim. Yine aynı noktaya battım. Evet, sıra sonuna kadar, yani şu başlangıç noktamıza kadar yapalım. Gelelim arkadaşlar. Evet, ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ekleme noktasındayım. Şurada 3 zincir çekmiştim. Şu alttan geçirdim tığımı. Bu şekilde kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen boşluğa battım. Aldım. Yanındaki boşluğun içine bir iki zincir çektim. Tekrar bu şekilde devam ediyorum. Şurada 2 tane trabzanım vardı. İçinden geçirdim. Tekrar diğerinin de içinden geçirdim. Boşluğun içine battım. 2 trabzan, 2 zincir ve yine 2 trabzan. Aldım. Şurada boşluğum vardı. Evet. İki zincirime, 2 trabzan. Yine boşluğun içine 2 trabzan, 2 zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, bu şekilde elbisemizi bitirmiş olduk. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda da kenar tığlamasını göstereyim. Başka modellerde de, battaniyede de, hırkalarda da kullanabileceğiniz bir kenar tığlaması. Onu da yine hep birlikte yaparız. Sağlıklı günlerde kalın, hoşça kalın.